Herkese selamlar. Berserk'in 369. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Bölümün adı Yitip Giden Ada. Griffith'in ortaya çıkmasıyla başlayan felaketler zincirinin son halkası Elfhelm Adası'nın şiddetle parçalanarak haritadan silinmeye başlaması olurken Şirke ve Farnis'in nispetten iyi durumda olduklarını görüyoruz. Şirke, "Guts neredesin, ne olur bir şey söyle" diye feryat ettiği sırada Guts yaşadıklarının ağırlığıyla çökmüş halde karşımızda duruyor. Yaşadıklarının şokundan Şirke'nin feryatlarını duyacak durumda olmayan Guts, kara kılıcından destek alarak ayağa kalkmaya çalışırken aklından tek bir düşünce geçiyor. Tek bir darbe bile vuramadım. Muhteşem çizilmiş bir panel ile Guts'ın resmen tek dayanağım sensin der gibi kara kılıca sarıldığı sahneyi görüyor. Guts kılıca sanki anasına, babasına, hatta evladına başarısızlığına bir teselli bekler gibi sarılıyor halde çizilmesi çok etkileyici bir sahne olmuş. Bu sırada kuru kafa şövalyenin hala adadan yükselen ruhları doğradığını izliyoruz. Şövalye çevresinde gördüklerini tam bir felaket olarak tanımladıktan sonra bu bölümlükte tek cümlelik repliğini tamamlıyor. Ada parçalanırken geçmişte Şirke'nin kovma büyüsü yaptığı sırada çağırdığı 4 element krala benzer şekillerin göğe yükseldiğini görüyoruz. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, bu 4 element kral hakkında da bir videoyu tamamlamak üzereyim. Bilginiz olsun. Her neyse, önceki sayıda tayfasıyla beraber ruhların arasında sıkışıp kalan kaptanı Derya Roderick'in de kurtulduğunu ve gemisine zor da olsa ulaştığını görüyoruz. Roderick'in söylediğine göre bu kara ruhlar tuzlu suyla ve ışıkla temas edince buharlaşmaya başlamışlar. İleride işimize yarayacakmış gibi duran bu bilgiyi bir kenara not edip bölüme devam ediyoruz. Adanın geri kalanı halisiyle birlikte Danan, Isidro, Izma ve Serpico yüksek bir yerden adanın yarısından fazlasının denize batışını endişeli ve korkmuş bir şekilde izliyorlar. Adadaki yıkım tamamlanmış gibi dururken bir anda Danan ışıklar saçmaya başlıyor. Isidro şok içinde Danan'a bakarken bir anda İzma'nın da ışık saçmaya başladığını görüyor. Danan gayet sakin, olacakların farkında bir halde ne olduğunu söyleyerek "Zamanı geldi, artık bu maddesel dünyada kalamayız" diyerek sanki Thanos parmak şıklatmış gibi ışık zerrelerine ayrılmaya başlıyor. Danan ile beraber astral aleme bağlı tüm ada sakinleri de benzer durumu yaşarken İzma'dan geriye sadece bir elbise kalıyor ve elbise Isidro'nun kollarına düşüyor. Adadaki tüm astral varlıklar tıpkı önceki bölümlerde dağılan ruh ağacının yaprakları gibi dağılarak gözden kayboluyorlar. Yıkım sonlanmış, fırtına dinmiş, Elfhelm'den geriye kalanları aydınlatan dolunay ışığı altında Guts kara kılıcının dibinde çaresizce diz çökmüş haldeyken ufukta kayan bir yıldız gibi ilerleyen kaskanın ışığı parlıyor. Gerçi o parıltı şerefsiz Griffith'in ışığı da olabilir ama böyle söyleyince daha bir şiirsel oldu. Evet, bölüm kafamızda tonla soru işareti bırakarak bitti. Elfler dahil tüm asrar varlıklar kayboldu. Paka ne oldu? Griffith maddi dünya ile astral dünyayı birleştirmişti. O zaman Elfhelm'dekiler nereye gitti? Bu sorular benim aklıma ilk gelenler. Sizin de bu bölümle ilgili sorularınız varsa sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elfhelm arkını kapatacağımız son bölüm 14 Ekim'de çıkacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.